Ders 1. Son zamanlarda ilişkimiz hakkında biraz endişeli hissediyorum. Hey Anna, her şey yolunda mı? Biraz endişeli görünüyorsun. Merhaba John. Evet, son zamanlarda ilişkimiz hakkında biraz endişeliyim. O hayır, seni rahatsız eden nedir? Eskiden olduğu kadar birlikte vakit geçirmediğimizi hissediyorum. Görünüşe göre ikimiz de her zaman iş ve diğer taahhütlerle meşgulüz. Nasıl hissettiğini anlıyorum. Son zamanlarda ikimizin de oldukça meşgul olduğumuz doğru. Ama bilmeni istiyorum ki benim için hala çok önemlisin. Bunun için minnettarım John. Sadece eskiden sahip olduğumuz kaliteli zamanı özlüyorum. Daha bağlantılı olduğumuzu hissettim. Ben de özlüyorum Anna. Belki birlikte geçirdiğimiz zamana öncelik vermek için bilinçli bir çaba gösterebiliriz. Düzenli randevu geceleri planlayabilir veya ikimizin de zevk aldığı aktiviteler bulabiliriz. Kulağa iyi bir fikir gibi geliyor. Sadece ikimiz için zaman ayırmak güzel olurdu. Kesinlikle. Ve iletişim anahtardır. Benden ihtiyacınız olan belirli bir şey varsa veya herhangi bir endişeniz varsa, lütfen bana bildirin. Birbirimizle açık ve dürüstçe konuşabilmemizi istiyorum. Teşekkür ederim, John. Bu konuşmayı yapabildiğimize sevindim. Bence bu endişeleri ele almamız ve ilişkimizi güçlendirmek için birlikte çalışmamız önemli. Tamamen katılıyorum Anna. İlişkiler her iki taraftan da çaba ve anlayış gerektirir. İlişkimizi bir öncelik haline getirmeye kararlıyım. Bu benim için çok şey ifade ediyor John. Bu zorlu dönemin üstesinden gelebileceğimize ve diğer tarafta daha güçlü olabileceğimize inanıyorum. Ben de Anna. Birbirimizi destekleyelim, açık bir şekilde iletişim kuralım ve ilişkimizin gelişmesini sağlamak için gerekli değişiklikleri yapalım. Bunu birlikte yapabiliriz. Aynı sayfada olduğumuza sevindim John. Dinlediğiniz ve ilişkimiz üzerinde çalışmaya istekli olduğunuz için teşekkür ederiz. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Anna. Bunu birlikte atlatacağız. Ders 2. Yaklaşan sınav için çalışmak için kendimi gerçekten motivasyonsuz hissediyorum. Hey Anna, yaklaşan sınav için çalışmak için kendimi gerçekten motivasyonsuz hissediyorum. Başlamak için sürücüyü bulamıyorum. Nasıl hissettiğini anlıyorum John. Bazen çalışmak, özellikle motivasyonumuzdan yoksun olduğumuzda, bunaltıcı gelebilir. Ancak unutmayın, odaklanmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak önemlidir. Haklı olduğunu biliyorum Anna. Bu motivasyon eksikliğinden kurtulamıyorum. Yoluna nasıl geri döneceğinize dair herhangi bir ipucunuz var mı? Bana yardımcı olan bir şey, çalışma materyalini daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırmak. Bu şekilde daha az ezici geliyor ve her seferinde tek parça halledebilirim. Kulağa iyi bir yaklaşım gibi geliyor. Tüm müfredata bakıyordum ve göz korkutucuydu. Daha küçük parçalara ayırmak, daha olabilir hale getirebilir. Aynen öyle, John. Yol boyunca küçük zaferleri kutlayın. Bir bölümü tamamladığınızda veya bir çalışma hedefini gerçekleştirdiğinizde, kendinizi kısa bir mola veya ikram gibi zevk aldığınız bir şeyle ödüllendirin. Bu harika bir fikir. İlerleme kaydettiğim için kendimi ödüllendirmeyi unutma eğilimindeyim. Yol boyunca bu küçük ödülleri almak iyi bir motivasyon olabilir. Bana yardımcı olan bir diğer şey de benim için işe yarayan bir çalışma rutini bulmak.
Tutarlı bir program ve çalışma ortamı oluşturmak, doğru zihniyete girmeyi kolaylaştırabilir. Bunu gerçekten düşünmedim. Genellikle zaman bulduğumda çalışırım ama belki belirli bir rutine sahip olmak bana daha fazla yapı kazandırır ve odaklanmama yardımcı olur. Denemeye değer John. Özel bir çalışma zamanına ve yerine sahip olmak beyninize odaklanma zamanının geldiğini gösterebilir. Ayrıca, telefonunuzu kapatmak veya sessiz bir yer bulmak gibi bu süre zarfında dikkat dağıtıcı şeyleri ortadan kaldırmaya çalışın. Bir şans vereceğim. Bildirimler ve mesajlar tarafından kolayca dikkatim dağıldığını biliyorum. Dikkat dağıtıcı olmayan bir ortam yaratmak kesinlikle daha iyi konsantre olmama yardımcı olacaktır. Son olarak, hedeflerinizi ve ilk etapta neden çalıştığınızı hatırlayın. Sınavda başarılı olmanın faydalarını ve gelecekteki başarınıza nasıl katkıda bulunacağını görselleştirin. Haklısın Anna. Hedeflerimi aklımda tutmak ihtiyacım olan motivasyonu sağlayabilir. Kariyerim için fırsatlar açmak için bu sınavda başarılı olmak istiyorum. Ruh bu, John. Pozitif kalın ve kendinize inanın. Başarılı olmak için gereken bilgi ve yeteneklere sahipsiniz. Sadece her seferinde bir adım atın ve yol boyunca sizi desteklemek için burada olacağım. Teşekkür ederim Anna. Desteğiniz benim için çok şey ifade ediyor. Kendimi şimdiden daha motive hissediyorum. Materyali parçalamaya ve hemen bir çalışma rutini oluşturmaya başlayacağım. Bu harika, John. Sana inancım var. Unutmayın, harika şeyler başarabilirsiniz. Çalışmalarınızda iyi şanslar ve herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa ulaşmaktan çekinmeyin. Bunun için minnettarım Anna. Yardıma ihtiyacım olursa kesinlikle ulaşacağım. Teşvik ettiğiniz için tekrar teşekkürler. Bu sınavı yenilenmiş bir motivasyon duygusuyla ele almaya hazırım. Ders 3. Gelecek yıl için bazı net hedefler belirlemek. Hey Anna, gelecek yıl için bazı net hedefler koymayı düşünüyordum. Ne düşünüyorsun? Merhaba John. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor. Net hedeflere sahip olmak, anlamlı bir şeye doğru çalışmak için bize yön ve motivasyon verebilir. Ne tür hedefler hakkında düşünüyorsun? Kariyerime ve kişisel gelişimime odaklanmak istiyorum. Son zamanlarda biraz durgun hissediyorum ve net hedefler koymanın motive olmama ve yolda kalmama yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu harika bir yaklaşım John. Sürekli kendimize meydan okumak ve gelişme için çaba göstermek önemlidir. Kariyerinizin ve kişisel yaşamınızın hangi belirli alanlarına odaklanmak istiyorsunuz? Kariyerimde daha fazla liderlik sorumluluğu üstlenmek ve proje yönetimindeki becerilerimi geliştirmek istiyorum. Ayrıca iletişim ve ağ oluşturma becerilerimi geliştirmek istiyorum. Şahsen düzenli egzersiz yaparak ve daha sağlıklı beslenerek sağlığıma ve zindeliğime öncelik vermek istiyorum. Çok iyi hedefler John. Güçlü bir lider olmak ve becerilerinizi geliştirmek sizin için kesinlikle yeni fırsatlar açacaktır. Ve sağlığınıza dikkat etmek genel refah için çok önemlidir. Peki ya ben? Hedeflerim için herhangi bir öneriniz var mı? Kesinlikle, Anna. Kariyeriniz için mesleki gelişim fırsatlarını takip etmeyi veya işte yeni zorluklar üstlenmeyi düşünebilirsiniz. Şahsen, size neşe ve tatmin getiren bir hobiye veya tutkuya odaklanabilirsiniz. İş ve kişisel yaşam arasında bir denge bulmak önemlidir. Önerilerinize minnettarım John. Sanırım alanımla ilgili bazı kurslara veya atölyelere bakacağım.
Her zaman müzik aleti çalmayı öğrenmek istemişimdir. Bu benim için eğlenceli bir kişisel hedef olabilir. Bu harika, Anna. Bir müzik aleti öğrenmek rahatlamak ve kendinizi ifade etmek için harika bir yol olabilir. Bundan zevk alacağından eminim. Birlikte hedefler belirlemek, yol boyunca birbirimizi desteklememize ve motive etmemize de izin verecektir. Kesinlikle haklısın John. Ortak hedeflere sahip olmak bağımızı güçlendirecek ve ortaklık duygusu yaratacaktır. Birbirimizin başarılarını kutlayabilir ve işler zorlaştığında cesaret verebiliriz. Kesinlikle, Anna. İlerlememizi düzenli olarak gözden geçirmek ve gerekli ayarlamaları yapmak için bir plan yapalım. Hedeflerimize doğru çalışırken birbirimizi sorumlu tutacağız ve birbirimizi neşelendireceğiz. Bir plana benziyor John. Önümüzdeki yıl birlikte neler başarabileceğimizi görmek için heyecanlıyım. Birbirimizi destekleyelim ve 2024'ü bir büyüme ve başarı yılı haline getirelim. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. İşte net hedefler belirlemek, yeni zorlukları kucaklamak ve önümüzdeki yıldan en iyi şekilde yararlanmak. Yanımda olduğun için minnettarım. Bunun için tebrikler John. Hatırlanacak bir yıl yapalım. Ders 4. Bunun yerine daha fazla kitap okumak istiyorum. Hey Anna, telefonuma göz atmak için ne kadar zaman harcadığımı düşünüyordum. Bunun yerine daha fazla kitap okumak istiyorum. Ne düşünüyorsun? Merhaba John. Bu harika bir fikir. Kitap okumak rahatlamak, öğrenmek ve hayal gücümüzü genişletmek için harika bir yol olabilir. Bence telefonlarımızda daha az zaman geçirmek ve kitaplarla daha fazla zaman geçirmek iyi bir seçim. Tamamen katılıyorum Anna. Sosyal medyada akılsızca gezinmek veya internette gezinmek için çok zaman harcadığımı hissediyorum. Telefonumla bağlantıyı kesmek ve kendimi iyi bir kitaba sokmak için bilinçli bir çaba sarf etmek istiyorum. Bu dijital çağda kesinlikle bir meydan okuma ama bunu yapabileceğimize inanıyorum. Kitap okumak, telefonlarımızda bulduğumuz kısacık içeriğe kıyasla bize çok daha fazla derinlik ve bilgi sunabilir. Ufkumuzu genişletmek ve yeni fikirler keşfetmek için harika bir yol. Kesinlikle, Anna. Büyüleyici bir hikayede kaybolma veya düşündürücü bir kitaptan içgörü edinme hissini özlüyorum. Kişisel gelişimimiz ve entelektüel uyarımımız için önemli olduğunu düşünüyorum. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. Kitap okumak da odaklanmamızı ve konsantrasyonumuzu geliştirebilir. Telefonlarımızın sürekli dikkat dağıtıcı unsurlarından kopmamızı ve daha sürükleyici ve dikkatli bir faaliyette bulunmamızı sağlar. Bu harika bir nokta, Anna. Dikkat süresimin tüm dijital dikkat dağıtıcı unsurlarla azaldığını fark ettim. Kitap okumak, zihnimizi daha uzun süre odaklanmak ve bir hikaye veya konuyu araştırmak için eğitmemize yardımcı olabilir. Aynen öyle, John. Ve okumanın getirebileceği neşe ve rahatlamayı unutmayalım. Günlük yaşamın yoğunluğundan kaçmamızı sağlayan huzurlu ve keyifli bir aktivitedir. Bu doğru, Anna. Her gün okumak için ayrılmış zaman ayırmayı alışkanlık haline getirmek istiyorum. Belki birlikte okumak ve daha sonra tartışmak için bir kitap bile seçebiliriz. Kulağa harika geliyor John. Birlikte okumak sadece motive olmamıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bize paylaşılan hikayeler veya fikirler üzerinden bağlantı kurma ve bağ kurma fırsatı verecektir. Eğlenceli ve zenginleştirici bir deneyim olabilir. Bu konuda heyecanlıyım Anna. Daha fazla kitap okumayı ve telefon kullanımımızı sınırlandırmayı taahhüt edelim.
Evimizde rahat bir okuma köşesi oluşturabilir ve günlük rutinimizin bir parçası haline getirebiliriz. Hepimiz içindeyim, John. Kitaplara öncelik verelim ve onları hayatımızın değerli bir parçası haline getirelim. Bize büyük neşe, bilgi ve tatmin duygusu getireceğine inanıyorum. Teşekkür ederim Anna. Büyüleyici hikayeler, kişisel gelişim ve okuma sevinciyle dolu bir geleceğe. Ders 5. Patronum ve meslektaşlarımla iyi bir iş ilişkisi. Merhaba Anna. Sizinle patronum ve meslektaşlarımla iyi bir iş ilişkisi olması hakkında konuşmak istedim. İş yerinde güçlü ilişkiler kurma konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Merhaba John. Patronunuz ve meslektaşlarınızla iyi ilişkiler kurmak, olumlu bir çalışma ortamı için çok önemlidir. Takım çalışmasını, işbirliğini ve genel iş memnuniyetini teşvik eder. İş ilişkilerinizin hangi belirli yönlerini tartışmak istiyorsunuz? Patronum ve meslektaşlarımla açık iletişim kurmak istiyorum. Açık ve dürüst iletişimin güven ve anlayış oluşturmanın anahtarı olduğuna inanıyorum. Fikirlerimi ve endişelerimi açıkça ifade edebilmek ve başkalarını aktif olarak dinleyebilmek istiyorum. Bu harika bir yaklaşım John. Açık iletişim destekleyici ve işbirlikçi bir ortam yaratır. Herkesin fikirlerine ve bakış açılarına katkıda bulunmasına izin vererek daha iyi karar verme ve problem çözmeye yol açar. Kesinlikle, Anna. Ayrıca patronuma ve meslektaşlarıma saygı ve takdir göstermek istiyorum. Çabalarını ve katkılarını tanımak, olumlu ilişkiler kurmada uzun bir yol kat edebilir. Karşılıklı saygı ve destek kültürü yaratmak istiyorum. Bu harika bir zihniyet, John. Minnettarlığınızı ifade etmek ve patronunuzun ve meslektaşlarınızın sıkı çalışmasını kabul etmek, bağlantılarınızı güçlendirebilir ve bir dostluk duygusu geliştirebilir. Olumlu bir çalışma ortamı oluşturmaya yardımcı olur. Ayrıca güvenilir ve destekleyici bir ekip üyesi olmak istiyorum. Meslektaşlarımın güvenebileceği biri olmak ve gerektiğinde yardımımı sunmak istiyorum. Güçlü iş ilişkileri kurmak, birbirimiz için orada olmayı ve ortak hedefler için birlikte çalışmayı içerir. Bu harika bir tavır, John. Destek ve işbirliği sunan güvenilir bir ekip üyesi olmak, güven oluşturmaya yardımcı olur ve birlik duygusu besler. Birlikte çalıştığımızda daha fazlasını başardığımızı hatırlamak önemlidir. Kesinlikle, Anna. Son olarak, geri bildirimlere ve yapıcı eleştirilere açık olmak istiyorum. Açık fikirle geri bildirim almanın ve onu geliştirmek için kullanmanın kişisel ve profesyonel gelişime olan bağlılığımı gösterdiğine inanıyorum. Ayrıca patronum ve meslektaşlarımla ilişkileri güçlendirmeye yardımcı oluyor. Bu harika bir nokta, John. Geri bildirime açık olmak, alçak gönüllülüğü ve öğrenme istekliliğini gösterir. Herkesin düşüncelerini ve fikirlerini paylaşırken rahat hissettiği ve sürekli gelişmeye yol açtığı bir ortam yaratır. Kabul Kesinlikle, etmene sevindim John. Anna. Güçlü iş ilişkileri Açık kurmak zaman ve iletişime, çaba saygıya, gerektirir, desteğe ve ancak buna geri bildirime değer. açık İş olmaya odaklanarak memnuniyetini ve patronum ve üretkenliği artırır. meslektaşlarımla güçlü Olumlu iş ilişkileri zihniyetiniz ve kurabileceğimi özveriniz ile düşünüyorum. kendiniz ve çevrenizdekiler için Olumlu ve harika bir işbirlikçi çalışma bir ortamı çalışma ortamı yaratacağınızdan oluşturmak eminim. önemlidir. Desteğin için teşekkürler, Anna. Teşvik ettiğiniz için minnettarım. Hem kişisel hem de profesyonel olarak birlikte öğrenmeye ve büyümeye devam edelim. İşte güçlü iş ilişkileri kurmak ve kariyerlerimizde başarıya ulaşmak. Bunun için tebrikler John. Bu yolculukta ortağım olduğun için minnettarım. Birbirimizi destekleyelim ve iş ilişkilerimizde mükemmellik için çaba gösterelim.
Ders 6. Şu anda çok yorgunum. Merhaba Anna. Sadece şu anda çok yorgun olduğumu bilmeni istedim. Sanırım buna gece diyeceğim ve yatağa gideceğim. Merhaba John. Tamamen anlıyorum. Vücudunuzu dinlemek ve ihtiyacınız olan dinlenmeyi almak önemlidir. İyi bir gece uykusu enerjiniz ve genel refahınız için harikalar yaratabilir. Kesinlikle haklısın Anna. Uzun bir gün geçirdim ve enerji seviyelerimin azaldığını hissediyorum. İyi bir gece uykusunun şarj olmama ve yarın yeni bir güne hazır olmama yardımcı olacağını biliyorum. Bu akıllıca bir karar John. Uyku fiziksel ve zihinsel sağlığımızda hayati bir rol oynar. Vücudumuzun onarmasına ve gençleşmesine izin verir ve aynı zamanda odaklanma ve bilişsel yeteneklerimizi geliştirmeye yardımcı olur. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. İyi dinlendiğimde daha üretken olduğumu ve daha net bir zihne sahip olduğumu görüyorum. İyi bir gece uykusunun performansımızı ve genel ruh halimizi ne kadar olumlu yönde etkileyebileceği şaşırtıcı. Gerçekten öyle, John. Yani, devam et ve ihtiyacın olan gerisini aile ve rahat ve rahatlatıcı bir uyku ortamı oluşturduğunuzdan emin olun ve yatmadan önce herhangi bir ekranın bağlantısını kesmeye çalışın. Vücudunuza rahatlama ve uykuya hazırlanmanın zamanı geldiğini bildirmeye yardımcı olabilir. Hatırlatma için teşekkürler Anna. Bunu kesinlikle aklımda tutacağım. Sakin ve rahat bir atmosfer yaratacağım ve yatmadan önce herhangi bir uyarıcı aktiviteden kaçınacağım. Kendimi dinlendirici bir gece uykusu için hazırlamak önemlidir. Ruh bu, John. Öz bakıma öncelik vermeyi ve dinlenmek için kendinize izin vermeyi unutmayın. Refahınıza dikkat etmek, genel sağlığınız ve mutluluğunuz için çok önemlidir. İyi uykular, yarın görüşürüz. Teşekkür ederim Anna. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. İyi geceler de yakında konuşuruz. Ders 7. Birkaç değişiklik yaptım ve onları fark edip etmediğinizi merak ediyorum. Merhaba Anna. Bugün evde farklı bir şey fark edip etmediğini sormak istedim. Birkaç değişiklik yaptım ve fark edip etmediğinizi merak ediyorum. Merhaba John. Oh, ilgimi çekti. Bütün gün içeri girip çıktım ama biraz daha yakından bakayım. Hey meme. Oh, anlıyorum. Oturma odası mobilyalarını yeniden düzenledin, değil mi? Harika görünüyor. Evet, anladın, Anna. Biraz değişiklik yapma zamanının geldiğini düşündüm ve yeni bir görünüm için farklı bir düzen oluşturmak istedim. Fark ettiğine ve beğenmene sevindim. Kesinlikle güzel bir değişiklik, John. Yeni düzenlemenin alanı açtığını ve daha davetkar hale getirdiğini düşünüyorum. Aferin. Teşekkür ederim Anna. Geri bildiriminizi takdir ediyorum. Bazen küçük değişiklikler bir odanın nasıl hissettirdiği konusunda büyük bir fark yaratabilir. Olumlu bir etkisi olduğuna sevindim. Kesinlikle, John. Detaylara dikkat ettiğinizi ve tasarım için iyi bir göze sahip olduğunuzu gösterir. Basit ama etkili bir şekilde dönüştürülmüş bir alanı görmek her zaman ferahlatıcıdır. Değişikliklerden bahsetmişken, mutfağı zaten temizledin mi? Ev işlerini sırayla yapmaktan bahsettiğimizi hatırlıyorum ve sıramı kaçırmadığımdan emin olmak istedim. Ah, evet. Bugün mutfağı temizledim. Anlaşmamıza dayanarak sıranın bende olduğunu düşündüm, bu yüzden hallettim. Ama kontrol ettiğin için teşekkürler John. Ortak sorumluluklarımıza ayak uydurmamız harika.
Bu harika, Anna. Çabalarınızı ve işleri düzenli tutmanızı takdir ediyorum. Birlikte temiz ve düzenli bir yaşam alanı sağlamak bizim için önemlidir. Kesinlikle, John. Ev işlerini paylaşarak uyumlu bir yaşam ortamı yaratabilir ve ikimiz için de iş yükünü azaltabiliriz. Her şey ekip çalışması ile ilgili. Daha fazla aynı fikirde olamazdım, Anna. Takım çalışması her şeyi daha kolay ve daha keyifli hale getirir. Evimizin bakımında ortağım olduğun için minnettarım. Aynı şekilde, John. Bu sorumlulukları sizinle paylaşmak bir zevktir. Yaşama alanımızı temiz ve konforlu tutmak için iletişim kurmaya ve birbirimizi desteklemeye devam edelim. Kesinlikle, Anna. Birlikte rahat ve bakımlı bir ev yaratabiliriz. Değişiklikleri fark ettiğiniz ve mutfağa özen gösterdiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Ekip çalışmamıza değer veriyorum. Hoş geldin, John. Bu benim için bir zevk. İyi çalışmaya devam edelim ve güzel evimizin tadını çıkaralım. Ders 8. O kitapçıyı bana tavsiye ettiğin için teşekkür ederim. Merhaba, Anna. O kitapçıyı bana tavsiye ettiğin için teşekkür etmek istedim. Dün ziyaret ettim ve harikaydı. Merhaba John. Hoş geldin. Kitapçıdan hoşlandığını duyduğuma çok sevindim. Bu konuda neyi beğendin? Her şeyden önce, atmosfer çok rahat ve davetkardı. Geniş bir kitap yelpazesi vardı ve farklı türleri keşfetmek için saatler harcadım. Bir süredir okumak istediğim birkaç kitap da buldum. Bunu duymak harika John. Atmosferi hoş bulduğunuza ve ilgilendiğiniz kitaplara sahip olmanıza sevindim. Herhangi bir gizli mücevher buldunuz veya yeni yazarlar keşfettin mi? Kesinlikle, Anna. Daha önce duymadığım yeni bir yazarın kitabına rastladım ve özet ilgimi çekti. Denemeye karar verdim, bu yüzden yakında buna dalmaktan heyecan duyuyorum. Yeni yazarlar keşfetmek ve okuma ufkumu genişletmek her zaman heyecan vericidir. Bu harika, John. Yeni yazarları ve türleri keşfetmek, kitapçıları ziyaret etmenin zevklerinden biridir. Bir kitabın sayfalarında bir maceraya atılmak gibi. Yeni bir şeyler denemeye açık olmana sevindim. Kesinlikle, Anna. Tavsiyeniz doğruydu ve minnettarım. Kitap önerileri için güvenilir bir kaynağa sahip olmak her zaman harikadır. Kitapçıyı keşfetmeye devam etmekten ve daha fazla edebi hazine keşfetmekten heyecan duyuyorum. Bunu duyduğuma sevindim John. Önerileri paylaşmak ve keyifli okumalar bulmanıza yardımcı olmak benim için bir zevk. Kitapların bizi farklı dünyalara taşımanın ve hayatımızı zenginleştirmenin bir yolu vardır. Kesinlikle öyle, Anna. Rehberliğiniz için minnettarım ve gelecekte okuduğumuz kitapları tartışmayı dört gözle bekliyorum. Düşüncelerimizi ve içgörülerimizi paylaşmak her zaman güzeldir. Kesinlikle, John. Seçtiğiniz kitaplar hakkındaki düşüncelerinizi duymaktan heyecan duyuyorum. Öneri alışverişinde bulunmaya ve edebiyat hakkında anlamlı tartışmalar yapmaya devam edelim. Birbirinizle bağlantı kurmanın ve öğrenmenin harika bir yolu. Katılıyorum, Anna. Beni doğru yöne yönlendirdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kesinlikle o kitapçıya daha sık gideceğim. İşte daha birçok edebi maceraya. Hoş geldin, John. Yardım edebildiğime sevindim. Kitaplar aracılığıyla yeni dünyaları keşfetmeye tebrikler.
Okumanın tadını çıkarın ve kitaplarla ilgili konuşmayı devam ettirelim. Ders 9. Bugün çektiğimiz fotoğrafı Facebook'ta paylaşsam düşündün mü? Merhaba Anna. Bugün çektiğimiz fotoğrafı Facebook'ta paylaşmamın sakıncası var mı diye sormak istedim. Gerçekten güzel çıktı ve arkadaşlarımızla paylaşmanın güzel olacağını düşündüm. Merhaba John. Hiç umurumda değil. Bence fotoğrafı paylaşmak harika bir fikir. Deneyimlerimizi ve anılarımızı sosyal medyada arkadaşlarımızla paylaşmak her zaman eğlencelidir. Bunu duymak harika, Anna. Sadece rahat olduğundan emin olmak istedim. Arkadaşlarımızın fotoğrafı görmekten keyif alacağını düşünüyorum ve bu, yaptıklarımızda onları güncel tutmanın güzel bir yolu. Kesinlikle, John. Fotoğraf paylaşmanın arkadaşlarımızla bağlantı kurmanın ve onlara hayatımıza bir göz atmanın güzel bir yolu olduğuna katılıyorum. Fiziksel olarak ayrı olduğumuzda bile neşe anlarını paylaşmanın ve birliktelik duygusu yaratmanın bir yoludur. Böyle düşünmene sevindim Anna. O zaman devam edeceğim ve fotoğrafı yayınlayacağım. Arkadaşlarımızın da profilinizde görebilmesi için sizi de etiketlediğimden emin olacağım. Kulağa hoş geliyor John. Beni etiketlemek harika bir fikir, böylece ortak arkadaşlarımız fotoğrafı kolayca bulabilir. Bunu düşündüğün için teşekkür ederim. Arkadaşlarımızın tepkilerini ve yorumlarını görmek için sabırsızlanıyorum. Hoş geldin, Anna. Fotoğraf paylaşımı söz konusu olduğunda birbirlerinin tercihlerine saygı duymak önemlidir. Aynı sayfada olduğumuza sevindim. Haydi devam edelim ve bu harika anıyı arkadaşlarımızla paylaşalım. Kesinlikle, John. Sevinci paylaşalım. Bu anı seninle yakaladığım için minnettarım ve eminim arkadaşlarımız da bunu takdir edecektir. İşte güzel anılar yaratmak ve paylaşmak için. Bunun için tebrikler Anna. Fotoğrafı paylaşmaya açık olduğunuz için tekrar teşekkür ederiz. Sevilmesi gereken başka bir anı ve sevdiklerimizle bağlantıda kalmanın bir yolu. Ders 10. Popüler yeni çevrimiçi oyun. Merhaba Anna. Herkesin bahsettiği yeni çevrimiçi oyunu duydunuz mu? Bence denemek eğlenceli olabilir. Merhaba John. Hayır, henüz duymadım. Oyunun adı ne? Bana daha fazlasını anlat. Adı Macera Görevi. Oyuncuların görevlere gittiği, canavarlarla savaştığı ve sanal bir dünyayı birlikte keşfettiği çok oyunculu bir rol yapma oyunudur. Çarpıcı grafiklere ve sürükleyici bir oyun deneyimine sahip olduğunu duydum. Kulağa ilginç geliyor John. İşbirliği ve keşfe izin veren oyunlar oynamaktan zevk alıyorum. Farklı platformlarda mevcut mu? Evet, Anna. Hem mobil cihazlarda hem de bilgisayarlarda mevcuttur. Böylece size en uygun platformu seçebilirsiniz. Bence biraz eğlenmemiz ve sanal olarak birlikte vakit geçirmemiz için harika bir yol. Bu bir plan gibi geliyor John. Her zaman yeni oyunlar denemeye hazırım, özellikle birlikte oynayabildiğimizde. Bir deneyelim ve bu sanal dünyanın neler sunabileceğini görelim. Müthiş. Oyunu indirip karakterlerimizi yaratacağım. Görevlere başlayabilir, diğer oyuncularla takım oluşturabilir ve neler keşfedebileceğimizi görebiliriz. Heyecan verici bir macera olacak. Beni de hesaba katın, John. Sizinle oyunu keşfetmeyi ve bizi hangi zorlukların ve hazinelerin beklediğini görmeyi dört gözle bekliyorum.
Bu sanal dünyayı birlikte araştırabilmemiz için bazı oyun oturumları planladığınızdan emin olalım. Kesinlikle, Anna. Oyun oturumlarımız için ayrılmış zaman ayırmak önemlidir. Bu şekilde kendimizi oyuna tamamen kaptırabilir ve deneyimin tadını sonuna kadar çıkarabiliriz. Katılıyorum John. Bunu düzenli bir aktivite haline getirelim ve biraz oyun eğlencesi geçirelim. Sadece eğlenceli olmayacak ama aynı zamanda bağ kurmamız ve biraz kahkahaları paylaşmamız için harika bir yol. Kesinlikle, Anna. Oyun oynamak rahatlamak, eğlenmek ve arkadaşlığımızı güçlendirmek için harika bir yol olabilir. Adventure Quest da sizinle birlikte bu yeni maceraya atılmaktan heyecan duyuyorum. Aynı şekilde, John. Oyuna dalalım ve kalıcı anılar yaratalım. Bu heyecan verici yeni oyunu benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Yeni sanal dünyaları birlikte keşfetmek her zaman harikadır.